Türkiye Tanıtım Grubu'nun desteğiyle gerçekleştirilen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'un son gününe hoş geldiniz. Bugün DJK'nin kurucuları Ayşe ve CG ile birlikte samimi bir konuşma gerçekleştireceğiz. DJK'nin İlkbahar-Yaz 2021 koleksiyonu ilk olarak Paris Moda Haftası'nda harika bir filmle tanıtılmıştı. Dünya basınında da büyük bir beğeniyle karşılanan bu filmi bugün biz de ilk kez Türkiye'de sizlerle paylaştığımız için çok heyecanlıyız. Ayşe, Ece, bizimle olduğunuz için çok teşekkürler. Bize dijital olarak katılan izleyicilere de şimdiden hoş geldiniz. Öncelikle bu filmle başlamak istiyorum konuşmaya. Marie Schuller tarafından yönetmenliği gerçekleştirilen bu film aslında hepimizin pandemideki hislerine de cevap veren bir film. Çünkü hepimiz terk edilmiş hayalet şehirlerde kendimize oyuncu, hayatta kalınabilecek mutlu alanlar yaratmaya çalıştık. Bu koleksiyon da bana birazcık bunu çağrıştırdı. Ece, öncelikle koleksiyon ve filmle ilgili ilham aldığın noktaları bizimle paylaşmak ister misin? Tabii, merhaba. Bu filmi yapmak sürecinde Marie Schuller'le şöyle anlaştık, direktörümüz. Yani bu şu anda bulunduğumuz içindeki duruma göre dünyadaki iyi eğitim tabii çok önemli. Artık çoğu okullar kapalı olduğu için bütün dünyada evden eğitim söz konusu. Dolayısıyla bu kızlar filmde gördüğümüz özlüyorlar okul hayatını, arkadaşlarınla oynamayı ve gerçek okullardaki eğitimi. Oraya bir göz kırpma olarak algılayabiliriz filmin konusunu. Ve tabii ki içinde bulunduğumuz durum gene söz konusu olduğunda böyle çok parlak, çok neşeli, çok enerjisi yüksek olan bir konu yapalım dedim. Koleksiyon da ona göre tabii ki dizayn edildi. Renkler, şekiller. Ve bir oyun var tabii. Tabii bir oyun var, çok önemli. Hayal gücü var. Hayal Bir gücü hayal var. gücü var, bir oyun var. Evet, daha önceki DJK koleksiyonlarına göre çok daha renkli, çok daha özgür ve eğlenceli bir koleksiyon olduğu dünya basınında yer aldı. Bu aslında tüketicinin beklentileriyle ilgili de beklentilerin ötesinde farklı işaretler veriyor bize. Ayşe, aslında bu konuda sizin hem Paris'teki butiğinizle doğrudan lüks tüketicileriyle bir iletişiminiz var. Hem dünyanın önde gelen department store'larında satış yapıyorsunuz, hem e-ticaret tecrübeniz var. Koleksiyon bu farklı kanallarda nasıl karşılandı ve en çok neler talep görüyor? Bir defa renkler, hani her şeyden önce herkes bu kadar renkli olması. Çünkü genellikle bizim satış yaptığımız kanallar üzerindeki bizim aldığımız geri dönüşümler şöyleydi. Herkes çok böyle koyu karanlık koleksiyonlar sergilemiş. Hani belki de biraz içinde bulunduğumuz bu zor günleri yansıtan. Bizim bu kadar parlak, ki genel olarak DJK koleksiyonu parlak renklerden oluşmaz. Hep siyahlar, işte lacivertler, şeyler. Neyse, bu bir artı değer oldu. Çok hakikaten beğenildi, bu renkler üzerinde gidildi ama onun dışında biz bir sürü karar vermiştik. Demiştik ki artık tüketmeyeceğimizden fazlasını üretmeyeceğiz. Yani tüketim nasıl? Hem bizim satış yaptığımız şeylerde, işte çeşitli butiklerde, department store'larda eğer bunu satacağından eminsen şu bölümü alın. Bunu hani bir şey içinde hakikaten tam siparişlerimiz vesaire bizim kendi mağazamız içinde olanı göstererek tek tek müşterilere bir sipariş hazırladık. Dolayısıyla artık aşırı tüketimi yapmamaya kararı aldık. Dünyayı daha az kirletmek. Ve zaten sanırım pandemi öncesinde 2020 Ocak'ta bu kararınızı siz belki de vizyoner bir şekilde açıklamıştınız ve 4 koleksiyon yerine 2 koleksiyon yapacağınızı kamuoyuyla paylaşmıştınız. Ve daha sonra pandemide başka sizin gibi büyük dünya çapındaki markaların da bu kararı izlediğini gördük. Evet, şimdilik öyle görünüyor. Şimdilik herkes böyle bir şeye girdi, yola girdi. Bu da gerçekten çok önemli bir karar.
Çünkü herkesin şikayet ettiği, herkesin memnun olmadığı bir sistemi kimse değiştirmek istemiyordu. Bence pandeminin moda dünyasındaki en önemli artısı bu olmuştu. Gerçekten artık herkes evet 2 koleksiyon yapacağız. Zaman yani o da çok önemli. Çünkü biz 1 sene sonranın koleksiyonu üretiyoruz, şey yapıyoruz, tasarlıyoruz ve mağazalara koyma zamanlaması da çok son derece şeydi, absürt bir şeyde gidiyordu. Yani siz kışın ortasında kar yağarken incecik askılı elbiseler satmaya, tam tersi yazın neredeyse 40 dereceye varan sıcaklıkta mantolar satmaya uğraştırıldığı bir sisteme hizmet ediyorduk. Şimdi Yani- bunlar değişecek inşallah. Aslında büyük bir devrim teşkil ediyor moda endüstrisi Doğru. için bu yaşananlar. Siz tabii neredeyse 30 senelik bir süreçte iki ülke arasında hem de bağımsız bir marka olarak pek çok ekonomik, politik krizi atlattınız. Büyümeyi sürdürdünüz. Doğru. Ve 90 ülkede Made in Turkey markasını taşıdınız. Yani Türkiye açısından aslında müthiş bir başarı öyküsünüz. Bizi izleyen genç modacılara bu yeni aldığınız iş modeli kararlarının da ışığında tavsiyeleriniz neler olur? Ece? Ne istiyorsun? Tavsiyelerim şöyle olabilir. Tavsiye değil yani gidişat da öyle. Ben de ve biz de marka olarak bütün bu süreçten geçtiğimiz için birebir daha volüm olarak daha küçük demeyeyim de normal bir yani 10-15 kişinin çalışarak başarabileceği bir ekip ile o büyüklükte veya küçüklükte diyeyim bir güzel bir marka olup dünyaya Flexible belki. tabiata saygılı, daha az enerji kullanarak, daha timeless dediğimiz, zamansız ve geri dönüşümü olan bir elbiseler, koleksiyonlar yapabilme, öyle bir marka olmak bence. Ona yatırım yapmak, onun için çalışmak çok önemli ve uygun bu devre. Peki Mesela şöyle bir şey, biz bu koleksiyonu hazırlarken hep elimizde kalmış olan kumaşları, elimizde kalmış olan aksesuarları kullandık. Öncelikle ve özellikle. Çünkü çok fazla zaten şeyimiz yoktu, tercihimiz yoktu. Örneğin biz işlemeler için çalıştığımız bir ülke var. Oranın durumu çok kötüydü Hindistan. Dolayısıyla işlemelerimiz, biz elimizdeki işlemeleri kullanmak durumunda kaldık veya elimizde Tekrar değerlendirmek. şeyini yaptık. Yani kumaşlar aynı şekilde elimizde daha önceden stokta bulunan kumaşlarımızı tekrar çıkardık. Bunları kullandık. Hani bu sisteme hem bir yerde bu hakikaten faydalı olduğuna inanıyoruz. kesinlikle. Yani fazla şeyden kaçınmalıyız artık, israftan. Çok fazla israf ediliyor. Bir baktık ki biz aşağı yani yeni bir yere taşındık. Depoya. Taşındık depoya. İnanılmaz kumaşlar var elimizde. Ya, ve bunun farkında varmıyoruz çünkü öyle bir sistemin içinde hızla giderken hani sen neler kalmış. Hani en azından bunlara şeyimiz oldu, zamanımız oldu. Baktık, evet şunları kullanalım. Bir daha çünkü bunlar geri dönüşümü son derece kolay olabilecek kumaşlar veya aksesuarlar. Bütün bunlar önemli. Yani gençlerin de böyle şeylere dikkat ediyor olması lazım. Kesinlikle. Peki iki ülke arasında olmak sizin için hem bir avantaj hem de sanırım zorlukları var. Bu bağlamda Türkiye'den yurt dışına ulaşmaya çalışan gençlere nasıl tavsiyeleriniz olabilir? Bak, yani işte şu an tabii ki biraz zor bu işler ama dünya markası olabilmek için tabii ki çok uluslu bir sistemi düşünüyor olmak lazım. Yani satışlarını bugün maalesef diyorum çünkü bu kolay bir şey değil. Zoom'la yapıyoruz. İşte çeşitli platformlarda satmaya çalışıyoruz. Niye? Alıcılar gelip kumaşlara ve şeylere Seyahat edemiyorlar çünkü. edemiyorlar. Yani şu andaki Kimse hiçbir yere gidemiyor. Evet, şu andaki olanaklar çok farklı ama bu her şeyin düzeldiği ileride diyelim ki ideal bir şeyde dönemde tabii ki çok yurt dışında veya işte hem satışın hem ne bileyim işte gidişlerin olduğu bir yer olması lazım tabii. Bir tek Türkiye'de yaşayarak da bunun
yapmak çok zor. Paris'teki butikle ilgili Şimdi çok şanssız bir dönemdeyiz. Biliyorsunuz Paris kapandı yani. Aynen. Kapandı çünkü sokağa çıkma yasağı var saat 9'dan sonra. O ne demektir? 9'da evinde olabilmek için işte belki de 5'te her şeyini bırakman lazım. Şanssız bir zamana rast geldi ama yine de ben umutluyum çünkü gerçekten çok ilgi çeken bir butiğimiz var. Eski bir galeriyi bir butik haline çevirdik. İçinde koleksiyonu çok az şeyle gerçekleştirdiğimiz, yani ne bileyim, değil mi? Bugüne kadar çok sükse yaptı ama. Evet. eski bir galeri olması aslında enteresan bir nokta. Çünkü Dijakayak her zaman moda ile sanatın arasındaki o alanda ilginç projeler üretmiş ve dünya çapında projeler üretmiş bir marka. Biliyorum ki önümüzde de enteresan projeleriniz var. Bunlarla ilgili farklı sergilere davet edildiğinizi biliyorum. Farklı müzelerle görüşmeler içindesiniz. Sanatla ilgili Dijakay'ın önümüzdeki dönemde projeleri neler olacak? Valla önemli projeler var. Dur bakalım gidişatı ne olacak dünyanın, ona göre şeye geçecek ama her zaman bizim için sanat, gerçekten sanatla modayı hep bir arada götürmeye ve ilerlemeye çalıştık. Yani biz sanatı seviyoruz. Bu galerinin içinde Çok güzel bir proje vardı 2021-2023 Amerika'da çok önemli bir müzede ve serginin kontenti de kadın sanatçılar, yaratıcılardı. Moda kısmında da bizi davet etmişlerdi. Çok güzel bir şey olacak. Bizim önceden ödül işlerde değil, kazandığımız. bu gerçekleşecek 2023'te. Yapacak. Ama yani fiziksel olarak gidilecek mi, Amerika'ya gidilemeyecek mi? Oraları tabii bilinmiyor. İnşallah gidebiliriz. Dolayısıyla öyle bir çok bizi heyecanlandıran proje var. Gerçekleşecek olan. Her şey yolunda giderse. İnşallah. İnşallah. Peki Türkiye'de de yeni bir showroom açtınız ve çok etkileyici bir mimari yapısı var. Burada da sanata yer vermeyi düşünüyor musunuz? Evet, bunu çok istiyoruz çünkü şuna inanıyoruz. Bu sanatla modanın artık insanlara da enteresan gelen bir şey var. Orada genç sanatçılarla, özellikle genç kadın sanatçılarla birlikte işbirlikleri yapmayı düşünüyoruz. Sen geldin, gördün. O fikri de Oraya mini sen galeri verdin. olarak Dolayısıyla sunmak istiyoruz. Kullanmak Bence istiyoruz. bu mekanı o şekilde de kullanmak istiyoruz. Bence Türkiye'de de kadın sanatçıların kesinlikle böyle bir alana ve desteğe ihtiyacı var. Dolayısıyla ben de şahsen çok heyecanlıyım bu olasılık hakkında. Sizin önümüzdeki dönemle ilgili paylaşmak istediğiniz ve iş modelinizi değiştirmeye sizi iten başka öngördüğünüz değişimler, trendler var mı moda sektöründe? Yani şimdi bence herhalde bu dijital gösterim, bu dijital haftalar devam edecek. Yani bu çok kısa zamanda bitecek bir şey. Ve ayrıca bunları ben çok destekleyen bir insanım yani başından. Hatta biz ilk dijital filmimizi 2013'te göstermiştik. Dijital film değil, filmimizi Filmi, dijital yani olarak ama sunduk. Sunduk. Defile Dedik ki yerine. yani çok daha fazla kitleye ulaşıyor çünkü Doğru. bir defile, yani o bizim bildiğimiz anlamdaki bir defilenin son derece sayılı şeyi var, Ekskluzif. audience'ı var. Yani onları sen bütün yani şu anda zaten dijital çağda yaşıyoruz. Yani her şey ona paralel gitmeli. Bence zaten belki değişimin bir başlangıcı bu, bir adımıydı bu. Yani her şey bu pandemiden dolayı değil. Bir de onu düşünmek lazım. Kesinlikle böyle, katılıyorum. Böyle bir şeye gerçekten gereksinim vardı. Yani dijital çağ ile bağdaşmayan bir ilkel diyelim 19. yüzyıl neredeyse şeyinde gidiyorduk, sisteminde gidiyorduk yani. Hadi 19. yüzyıl biraz egzajere de 20. yüzyılın başları, yani moda defileleri öyleymiş işte, çıkıp falan. Artık onların da bir değişi var. Yeni bir şeylere, yani yeniliklere ihtiyacımız var. Belki biraz da moda sektörü prestijini ve o ekskluzif duygusunu kaybetmekten korktuğu için o kalenin kapılarını koruyordu. Ama şimdi bu dijital çağ ile birlikte tüketim anlamında olmasa da erişim anlamında bir demokratikleşme söz konusu ve belki bu tasarımcıların da pratiklerini etkileyecek bir fenomen. Kesinlikle.
Ya kesinlikle ben onu görüyorum çünkü bundan memnun olmayan belki çok büyük birkaç marka haricinde o büyük moda evlerinin haricinde herkes zaten bunu istiyor. Herkes bunu savunuyor. Artık 4-5 koleksiyon sezonda hazırlamak istemiyor kimse. Herkes zamanında 2 koleksiyon hatta buna destek veren birçok tasarımcı oldu, büyük tasarımcılar. Yani bunun böyle gitmesini istiyoruz, arzuluyoruz. Ve o konuda da her türlü çalışmayı yapmaya hazırız biz de. Çok teşekkür ederiz bizimle bu süreçle ilgili sahne arkası görüşlerinizi paylaştığınız için. Şimdi daha önce dünyada ilk defa gösterilecek olan bir sahne arkası filmiyle Evet, zaten noktalıyoruz enteresan bir film konuşmamızı. çekimi oldu tabii onu anlatmadık. Çok kısa zamanda hazırlanmamız gerekiyordu. Bir günümüz vardı sadece ve bunu İstanbul'da çok enteresan bir mekanda gerçekleştirdik. Bu Kadıköy, eski Kadıköy Kız Lisesi. Yani bir kız okulu gerçekten. bu. Mekanı nasıl buldunuz? Ya o işte büyük bir tesadüf gördük ve hayran olduk bu mekanda Muhteşem. olsun. Ayrıca ben de oynuyorum hoca Evet, hoca. rolünde. Fizik hocası rolündeyim. dersi yani, hocamız. Yani her şey bir anda gerçekleşti. Sabahleyin sen oynayacaksın dediler. Ben de oyunculuk yeteneğim Yakışmış. olmamasına rağmen Yakışmış. filmde bir küçük katkım oldu. Çok tatlı zamandı yani güzel Yani bir güzel, gün enteresan geçirdik. bir gün geçirdik. Her şey çok hızlıydı ama bir gün içinde de bunu yaptık. Eminim sizin için de pandemideki izolasyondan sonra tekrar ekip olarak birlikte çalışmak da çok keyifli bir tecrübe olmuştur. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi Marie Schuller'in yönetmenliğini gerçekleştirdiği DJK'in İlkbahar Yaz 2021 koleksiyonu filminin sahne arkası filmini hep birlikte izleyeceğiz. Ece ve Ayşe'ye tekrar çok teşekkür Anlam çok teşekkür ederiz. Teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Büyük bir keyifti. Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul'a da çok teşekkürler. İyi seyirler.